Merhaba arkadaşlar, Örgü Kafası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Instagram'da sık sık karşınıza çıkan ve yapımını benden çok fazla istediğiniz Cupcake hırka ile karşınızdayım. Uzun zamandır video paylaşımı yapmadığımı söylüyorsunuz. Evet arkadaşlar, çok haklısınız. Gündüzleri inanılmaz derecede bir yoğunluğum var. Hani derler ya, iki ara bir dere. İşte öyle bir iki ara bir derede arkadaşlar hırkanın yapımını sizler için hazırladım. Hep gece çekimi yaptım arkadaşlar. Şu an saat 3'e 20 var. 5 günde çektim. Geceleri müsait oldukça 5 günde bitirebildim ve son artık kapanışı da yine geceye denk geldi. Gece çekiyorum. Arkadaşlar, hırkamızı 2 yaşa göre hazırlayacağız. Bu arada gece çekimi olduğu için mesela bu şeker pembe arkadaşlar çok koyu pembe çıkıyor. İşte desenler belli olmuyor. Artık idare edeceksiniz. Çünkü Instagram'dan yediniz beni arkadaşlar. Nerede hırka, nerede hırka. İşte buyurun hırka. Dediğim gibi hırkamızı 2 yaşa göre hazırlayacağız. Ben bu hırkayı bir kız çocuğu için hazırladım. Bir de onun minnoş kardeşi var. Bunun birebir aynısının küçüğünü de kardeşine ördüm. Kardeşine giydirdik. Çok güzel oldu ama ablanın hırkasını daha teslim edemedim arkadaşlar. Abla kardeş kombini yapacaklarmış. Sizler erkek çocuklar için de hazırlayabilirsiniz. Buradaki fırfır detayını en son ekliyoruz. Bu detayı eklemeyip dilediğiniz renklerde örüp yine cupcake'lerle arkadaşlar süsleyerek erkek çocuklar için de hazırlayabilirsiniz. Biliyorsunuz bugüne kadar sizi hiçbir konuda yanıltmadım. Yani örün bu hırkadan diyorsam örün arkadaşlar. Üstteki duruşu şahane. Yani şu an kameraya yansıyan görüntüyle gerçekteki görüntü aynı değil. Mesela renkler gerçekten çok koyu arkadaşlar. Yani şurada işte selanikler var, çok değişik çıkıyor. Akşam çekiminden kaynaklı bunlar. Ama üstteki duruşunu da göstereceğim sizlere. Şimdi birazdan üstteki duruşunu da göreceksiniz. Arkadaşlar, toplamda 2 yumak ip kullandım. Yani 2 yaşa 2 yumak ip almanız yeterli. Tamamını kullanıyoruz ama iplerimizin. Pembeden bir tane ip kullandım. Krem rengiden de bir tane ip kullandım. Eğer 2 yaştan büyük çocuklar örecekseniz birer yumak daha alın arkadaşlar. Bir de şişlerinizi küçülterek yine aynı ilmek sayısıyla başlayıp daha küçük yaş gruplarına göre de hazırlayabilirsiniz. Şiş olarak 6,5 numara şiş kullandım. Üzerindeki motifleri de evimde bulunan orta kalınlıktaki bebek yünleriyle hazırladım ve ona uygun tığ kullandım. Arkadaşlar, bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani bunu da hazırlayabilirsiniz. Her ikisinin de anlatımı var. Ama anne ve ben bunu daha çok beğendik. O yüzden ablanın hırkasını da aynı kardeşin hırkası gibi aynı şekilde hazırladık. Tabi tercih arkadaşlar, bunu da hazırlayabilirsiniz. Bu arada Instagram'da beni çok şaşırttınız. İlk defa benden dikişsiz bir şekilde örgü istediniz arkadaşlar. İlk defa. Normalde istiyorsunuz yani 3 parça 5 parça diye sinir oluyorum yani. Dikiş olayına sinir oluyorum arkadaşlar. Çok amatör duruyor. O yüzden çok mutluyum. Böyle şeylerle gelin bana. Yani yapıyoruz bir karış şey. Sağında dikiş, solunda dikiş, kol altlarında dikiş, omuzlarda dikiş. Ya nedir bu dikiş dikiş yani? Hem amatör duruyor hem de çirkin oluyor arkadaşlar. Bir de kaba yani dikişler. İçeride hem rahatsız edici hem çirkin. Hiç sevmiyorum. Yani gerçekten hiç sevmiyorum dikişli örgü. Şimdi bunu başlayacağız etekten. Mis gibi omuzlara kadar her yer, hiçbir yerde dikiş yok arkadaşlar. Tertemiz mis gibi bir hırka oldu yani. Görüntüsü de farklılaşıyor dikişsiz örgünün. Şimdi bunları da bu kadar güzel bir şey çıkartınca normal kendi ipiyle dikmek olmazdı arkadaşlar. Hayalet ip mutlaka alın. Böyle misina yani şeffaf renkte, iğneye zor geçiriyorsunuz arkadaşlar ipi. Yani ipi göremiyorsunuz. Dolayısıyla içeriden de ip görünmüyor arkadaşlar. Yani şimdi ben şeffaf burada kendim diktiğim için görüyorum yani. Hani çok böyle içine girmeniz lazım ki görebilirsiniz. Onun dışında ben bile zor görüyorum yani, öyle söyleyeyim. Bakın tertemiz, dikişsiz, tertemiz bir görüntü arkadaşlar ya. Şimdi olacaktı buralarda dikiş, kenarlarda dikiş, omuzlarda dikiş. Ne gerek var? Alışın şu dikişsiz örgüye lütfen. Bir alışsanız zaten daha dikişli örgü yapmazsınız. Net söylüyorum yani. Çünkü çok amatör arkadaşlar ya. Yıl olmuş kaç, hala dikişli örgü öğrenenler var. Pratik yapın. Kış vakti evdesiniz. Parça ipleriniz illaki vardır. Bol bol pratik yapın, öğrenin arkadaşlar. Sizleri nasıl özlediysem artık çenem düştü. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Videoya geçmeden önce beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Biliyorsunuz benim en büyük motivasyon kaynağım sizlerin güzel yorumları, beğenileri. Eleştiriye de açığım arkadaşlar. Eleştirilerinizi de yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Şimdi hazırsak bu güzelliğin yapımına başlayalım.
Şişimizi klasik ilmek atma yöntemiyle 69 tane ilmek atacağız. İlmeklerimizi atalım. Şişime 69 ilmek attım. İlmek attığımız sırayı da sayarak arkadaşlar toplam 8 sıra öreceğiz. Birinci sıramızda ilmeklerimizi attık. Şimdi iplik kısmımızda, yani örgümüzün arka yüzündeyiz. Bu bizim ikinci sıramız. Bildiğimiz klasik tekli lastik örgü olarak öreceğiz. Sadece arkadaşlar ilk ilmekleri örmeden alacağız. İkinci ilmeği ters örüyorum. İlkini örmeden aldım. Bir tersle başladım kulumuma. Bir düz, bir ters olarak devam edeceğim. Sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar bildiğimiz klasik bir ters, bir düz lastik örgü olarak örelim. Sıra sonunda 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi tekli lastik örgü olarak ördüm. En son düz ördüm arkadaşlar. Sonda da 2 tane ilmeğim var. Bu son 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Örgümüzün ikinci sırasında örgümüzün arka yüzünde lastik kurulumumuzu yaptık. Arka sıraları bu şekilde öreceksiniz arkadaşlar. İlk ilmeği düz örecekmiş gibi örmeden alacaksınız. Daha sonra ters ilmekle başlayıp ilk ilmeği örmeden aldık. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak devam edeceksiniz. Sondaki 2 tane ilmeğinizi de ters olarak öreceksiniz. Ön yüzlerde de ilk ilmeği düz örecekmiş gibi gireceksiniz. Örmeden alacaksınız ve daha sonra düzleri düz, tersleri ters olarak öreceksiniz. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum ve tersimi ters, düzümü düz olarak öreceğim. Sonda yine 2 ilmeğe kadar örelim. Örgümün ön yüzünde sıra sonunda 2 tane ilmeğim kalana kadar düzlerimi düz, terslerimi ters olarak ördüm. En son ters ördüm arkadaşlar. Bakın buradaki ilmeğim düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, örgümüzün ön yüzünde de lastik örgümüzü bu şekilde tamamlayacağız. İlmek attığımız sıra dahil birlikte toplam 3 sıra ördük. Şimdi lastik örgümüzü 8 sıraya tamamlayacağız. Yani 5 sıra daha öreceğiz. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet, ilmek attığım sıra dahil toplam 8 sıra klasik bir ters bir düz lastik örgü olarak ördüm. Şu an örgümün ön yüzündeyim ve 9. sıramı öreceğim. Arkadaşlar burayı da yine aynı şekilde lastik örgü olarak öreceğiz. Modeli örgümüzün arka yüzünde kuracağız ama ilmek alış şekliniz burada önemli. Herkesin ilmek alış şekli farklı arkadaşlar. Şimdi ben düz ilmeklerimi lastik örgü boyunca bu şekilde ördüm. Zaten yönlerinden belli arkadaşlar. Benim gibi örenlerin ilmeklerinin yönü bu şekilde. Alttan alarak örenlerin de düz ilmeklerinin yönü bu şekilde çapraz duruyor. Şimdi bakın ben düz ilmeği şu şekilde örüyorum. Girdim. Bu taraftan giriyorum. Yani ortaya batıyorum. İpi alttan yukarı dolayıp o şekilde düz örüyorum. Bu düz ilmek bu şekilde ördüğüm için örgünün arka yüzünde de bu şekilde dümdüz duruyor. Yani bu şekilde çapraz durmuyor arkadaşlar. Ama biz çapraz olanı yapacağız. Ters ilmeği de bu şekilde örüyorum. İpi ön alıyorum. Arka kanattan girip bakın ip bu taraftan buradan yukarı doluyorum. Ve bu şekilde ters ilmeğimi örüyorum. Benim gibi ören arkadaşlarımız bu sıralarında bu şekilde lastik örgülerini örmeyecekler. Ama zaten göstereceğim şekilde ören arkadaşlarımız için bir şey değişmiyor. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine düz ilmeğime giriyorum. Bakın arkadaşlar alttan dolayarak düz örüyorum. İpi öne aldım. Ters ilmeğime girdim. Üstten dolayarak tersimi örüyorum. Düze girdim. Alttan alıyorum ipimi. İpi öne aldım ters öreceğim için. Girdim ters arkadaki kanattan. Bu ilk kurulumda bu şekilde olacak. Bakın ipi alttan yukarı attım. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum.
Girdim ilmeğime. Alttan dolayarak düz örüyorum. Ters ilmeği ipi kendimden taraf alıp arka kanattan girdim. Alttan yukarı dolayıp bu şekilde ters örüyorum. Sonda 2 ilmeğe kadar örelim bu şekilde. Arkadaşlar ben sona yakın bir yere kadar ördüm. Tekrar göstereyim, anlaşılır olsun. Bakın ters ilmeği öreceğim zaman her iki türlü de ip ön tarafa alıyoruz. Bu ilk kurulumumuz olduğu için bizim bu tarz örenlerin arka kanattan giriyoruz. İpi alttan yukarı dolayıp ters olarak örüyoruz. Düz ilmeği de girdik buradan. Bakın alttan doluyorum ve düz olarak örüyorum. İpi öne aldım. Ters ilmeğe giriyorum. Alttan yukarı doluyorum. Ters olarak örüyorum. Düz ilmeğe girdim. Bunu da bakın alttan alarak düz olarak örüyorum. Devam ediyorum şimdi. Tersimi ördüm. Düzümü örüyorum. Tersimi örüyorum. Selanik örgüde ilmeklerinizi bu şekilde alırsanız daha keyifli ilerlersiniz arkadaşlar. Diğer örgülerde bu şekilde mi alayım derseniz ben tavsiye etmiyorum. Çünkü düz örgüleri bir sonraki sırada bu şekilde alıyorlar. Yani ipi esnetiyorlar. Biz doğrudan buradan aldığımız için bizim örgümüz, yani bu alt sıralarda yaptığımız örgü daha muntazam oluyor. O yüzden başka örgülerinizi de tavsiye etmiyorum ama gerektiği zaman kullanabilirsiniz. Devam ediyorum. Düz örüyorum. Ters örüyorum. Düz örüyorum. Ters örüyorum. Düz örüyorum. Ve son ilmeğime normal bir şekilde ters olarak örüyorum. Şimdi örgümüzün arka yüzünde kurulumumuzu yapacağız. Bakın ilmeklerin hepsi arkadaşlar döndü. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Ters ilmeği ters olarak öreceğim. Bakın artık ön kanattan girerek öreceğim. Gördünüz mü, çapraz duruyor. Yine arkadaşlar alttan yukarı doluyorum ilmeği ve ters olarak örüyorum. Düz ilmeğe ipim kendimden tarafta giriyorum. Bana bakan kanadından örmeden çıkarıyorum ve ipi önden arkaya alıyorum. Buradaki ters ilmeğe giriyorum. Bana bakan kanadından ipi arkadan öne alıp ters olarak örüyorum. Ters ilmekleri örüyoruz. Düz ilmekleri ipi kendimizden tarafa alıp bize bakan kanadından girip örmeden şimdiden çıkarıyoruz. İpimizi de arkadan ön tarafa alıyoruz. İpi öne alıyoruz. Yani burada dolama yapıyoruz. Şimdi ters öreceğim arkadaşlar. Bakın girdim yine bana bakan kanattan. Tersleri ne yapıyorduk? Örüyorduk. İpi alttan yukarı aldım. Ters olarak ördüm. İpi kendimden tarafa alıyorum. Düz ilmeğe bakın buradaki kanattan, bana bakan kanattan giriyorum. Örmeden çıkardım. Üstüne bir alttan yukarı. Bakın alttan yukarı bir dolama yapıyorum. Sonra ters öreceğim için ipi öne alıyorum. İlmeğe girdim. Alttan yukarı alıp ters olarak örüyorum. Düz ilmeği örmüyorum. Ne yapıyorum? İpimi öne alıyorum. Bana bakan kanattan girdim. Örmeden şişme aldım. İpimi önden arkaya alıyorum. Dolamamı yaptım. Bakın dolama açılmasın arkadaşlar. Buradan ters örgüyle devam etmeyin. Bu dolamayı yapın. Daha sonra bu şekilde ortadan geçirin ipinizi. Ve ters örgünüzü daha sonra örün. Yoksa bir anlamı yok zaten. Dolama açılır. Bakın tekrar gösteriyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. Düz ilmeğe giriyorum bu şekilde. Örmeden şişme alıyorum. Alttan yukarı ilmeğimi doluyorum. Doladıktan sonra araya alıyorum. Ve ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar sona yakın bir yere kadar örelim. Evet arkadaşlar, aynı işlemi tekrarlayarak sona yakın bir yere kadar ördüm. Yine burada da göstereyim arkadaşlar, kafanız karışmasın. En son ters ördüm. Ne yapacağız? Düz ilmekleri ipimiz kendimizden tarafta, ön tarafta örmeden alacağız. Bize bakan kanadından girdik. Örmeden aldık. Şişimizden çıktı ilmek. Bunu buradaki düz ilmeğin arkasına, ters ve düzün arkasına doluyoruz arkadaşlar.
Sonra buradaki ilmeği ters öreceğimiz için ne yapıyoruz? İpimizi burayı doladıktan sonra öne alıyoruz ve bu ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bu şekilde yavaş ilerlemeyeceksiniz tabii. Ben şu an gösterdiğim için arkadaşlar yavaş yavaş yapıyorum ki anlayabilirsiniz diye. En son ters ördük. Bakın burada düz ilmeğimiz var. İpi kendimizden taraf alıyoruz. Bize bakan kanattan girdik. Örmeden çıkardık. İpimizi bizden arka tarafa alıyoruz. Araya alıp ters ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Devam ediyorum. Düz ilmeği çıkardım. İpi arkaya aldım. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Devam ediyorum. Düzleri hep ip önde örmeden alıyoruz. Doladım, attım arkaya. Öne aldım. Ters olarak ördüm. Düz ilmeğe girdim. Dolamamı yaptım. İpimi ön alıp ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düzümü dolamamı yaparak aldım. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde sıra sonundaki ilmeğime normal ters örgü olarak örüyorum. Arka sıramızda yaptığımız işlemin anlaşılır olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorsak aynı işlemleri tekrarlayarak hem örgümüzün ön yüzünü hem de arka yüzünü öreceğiz. O yüzden lütfen iyi izleyelim. Örgümüzün ön yüzünde ipsiz kısımda, burası bizim örgümüzün ön yüzü. Ne yapıyoruz? İlk ilmeğimizi düz örecekmiş gibi girip örmeden alıyoruz. Takibindeki ilmeğimiz de düz. Düz ilmekleri arkadaşlar hem ön yüzde hem arka yüzde örmeden alacağız. Bakın ipi öne aldım. Bana bakan kanattan girdim, örmeden çıkardım. İpimi arkadan öne alıyorum. Bir önceki arka sıramızda kurulum yaparken dolama yaptığımız için buradaki 2 tane ilmeği, bakın bu dolama ilmeği, bu da arka sırada düz örmeden aldığımız ilmek. Ön sırada ne oluyor bu ilmekler? Ters ilmek oluyor. 2 ilmeğe girdim. Aynı şekilde doladım ve ters olarak örüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. Düz ilmeği örmeden şimdiden çıkarıyorum. İpimi önden arkaya alıp burada bakın üst üste duruyor ters ilmeğimiz. Bize bakan kanatlarından her ikisine de girip ters olarak örüyoruz. İpi kendimden tarafa aldım. Düzü örmeden alıyorum. Arkasına ipimi dolayıp ipi öne alıp iki kanadından girip ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir kez daha göstereyim. Düz ilmeği ipi kendime alıp bana bakan kanadından girip örmeden çıkarıyorum. İpi önden arkaya alıyorum. Ters öreceğim için araya kendimden tarafa alıp dolama yaptığım ilmeğimi ve ters ilmeğimi birlikte alarak ters olarak örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Yine sona yakın bir yere kadar yapalım. Sona yakın bir yere kadar aynı işlemi tekrarlayarak ördüm ve aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Düz ilmekleri örmeden alıyorum. İpime önden arkaya doluyorum. Ters ilmeklerimi çift ilmek olarak ters olarak örüyorum. İpi kendime aldım. Düz ilmeği örmeden alıyorum. Önden arka tarafa ipimi dolayıp son ilmeğimi ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, arka yüz ve ön yüz olarak birlikte modelimizi tekrarladık. Artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Hem örgümüzün ön yüzünde hem de arka yüzünde yapacağımız işlemler aynı. Düz ilmekler ip kendimizden tarafta örmeden alınacak. Üzerine önden arkaya doğru bir dolama yapılacak. Ters ilmeklerde bir önceki sırada düz örüp dolama yaptığımız ilmeklerimiz olduğu için arka tarafta bunları da ikili olarak alıp ters bir şekilde öreceğiz. Ön yüzden saydığınızda bu aradaki selaniklerin arasındaki ters ilmekleri 15 olana kadar arkadaşlar aynı işlemi tekrarlayın. Bu arada çok sıkmadan örün. Gevşek örmeyin ama. Çok sıkmadan örün. Pufuduk pufuduk olsun arkadaşlar. Şimdi tamamlayalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, Selanik örgümü 15 sıra olacak şekilde ördüm. Bakın bu iki düzün, iki büyük düzün arasındaki büyük olan ters örgülerimizi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 ve 15. 15 sıra ördük ve örgümüzün ön yüzündeyiz. Şimdi arkadaşlar 16. sıramızda da yine aynı şekilde Selanik örgümüzü öreceğiz. Örgümüzün arka yüzünde diğer renk olan ipimize geçiş yapacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Selanik örgüme aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Yine düz ilmeğime girdim. İpim kendimden tarafta. Arkaya aldım. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 16. sıramızda aynı şekilde Selanik örgü olarak örüyoruz. Örgümüzün arka yüzünde diğer ipimizi takacağız artık. 16. sıramızı Selanik örgü olarak tamamlayalım. Sıramı Selanik örgülerle tamamladım. Şimdi buradaki ipimi arkadaşlar kesiyorum. Şimdi diğer rengime geçiş yapacağım. Normalde ilk ilmeklerimizi her zaman örmeden alıyoruz. Ama şu an renk geçişi yaptığımız için sadece bu sıramıza mahsus arkadaşlar ilk ilmeğimizi öreceğiz. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve artık ters örgülerle, burası bu arada örgümüzün arka yüzü demiştim. Ters örgülerle devam edeceğiz. Ama arkadaşlar ikili ilmekleri tek tek almayın. Bakın 2 tanesine girdim. Ters olarak örüyorum. Buradaki düz ilmeğimi de ters örüyorum. İkilime girdim. 2 ilmeği ters örüyorum. Düz ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Ve ters örgülerle bu şekilde devam edeceğim. Başlangıçta biliyorsunuz 69 ilmekle başlamıştık. Şimdi ikili gibi duran ilmekleri yine ters örerek birlikte alacağız. Ve yine şişimizde 69 ilmeğimiz olacak. Sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Örgümün arka yüzünü sıra sonuna kadar ters örgülerle ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve 69 ilmeğimi örgümün ön yüzünde düz örgü olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Örgümün ön yüzünde ilmeklerimi düz olarak ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Sıramızı ters örgülerle tamamlayalım. Arka sıramı ters örgülerle tamamladım. Kesim işlemlerimize başlayacağız. Ayrımlarımızı yapana kadar arkadaşlar birlikte örelim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alarak sağdan sola doğru kesiyorum. Ve örgümün ön yüzünde düz örgülerle devam edeceğim. Sonda 3 ilmek kalana kadar düz örgülerle devam edelim. Sonda 3 ilmeğim kalana kadar düz olarak ördüm. 2 ilmeğimin yönlerini değiştirip soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka sıramdayım. İlk ilmeğimi ters örecekmiş gibi girdim. Örmeden aldım. Ve ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar ters örgü olarak öreceğim. Ters örgülerle sıramızı tamamlayalım. Arka sıramı ters örgülerle tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve ilmeklerimin tamamını düz örgü olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Sıramızı tamamlayalım. Örgümün ön yüzünü sıra sonuna kadar düz örgülerle ördüm. Örgümün arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Sıramızı tamamlayalım. Arka sıramı ters örgülerle tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi ikinci kez arkadaşlar sağdan ve soldan kesim yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alarak sağdan sola doğru kesiyorum. Kesimlerimizi hep aynı sıralamayla yapacağız. Şimdi sıra sonunda 3 tane ilmeğim kalana kadar örgümün ön yüzüne düz olarak devam edeceğim. Sondaki 3'e kadar örelim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru kesiyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi arka sıramızı ters örgülerle tamamlayalım. Evet arkadaşlar, örgümün arka yüzünü ters örgülerle tamamladım. Ön yüzümde bu defa kesim yapmadan
Sadece düz örgülerle devam edeceğim. Ve arka yüzümü de ters olarak örüp geleceğim arkadaşlar. Şimdi ön yüzü düz, arka yüzü ters olarak arkadaşlar. Ön yüzümü düz, arka yüzümü ters olarak ördüm. Bu sıramda yine kesim yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Ve sonda 3 ilmeğim kalana kadar düz örgülerle devam ediyorum. Sondaki 3'e kadar örelim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar ilmekleri düz olarak ördüm. 2 ilmeğimin yönlerini değiştirip soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi yine arkadaşlar arka sıramızı ters örgülerle tamamlayalım. Arka sıramı ters örgülerle tamamladım. Bu sıramda arkadaşlar yine kesim yapmadan ön yüzümü düz öreceğim. Arka yüzümü ters öreceğim. Sıramızı tamamlayalım. Ön yüz düz öreceğiz. Arka yüzü de ters öreceğiz. Ön yüzümü düz, arka yüzümü ters olarak ördüm arkadaşlar. Şimdi beden ayrımlarımızı yapacağız. Ayraçlarımı örerken çıkaracağım. Yine de ayıralım arkadaşlar şuradan bedenlerimizi. 14 tane ilmek buradan ayıralım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Buraya bir ayraç takalım. 35 tane ilmek ayıralım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. 35 ilmeğin yanına da bir tane ayraç takalım. Ve burada da yine 14 tane ilmeğimizin olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tamam. Ayrımlarımızı yapacağımız sıra aynı zamanda da arkadaşlar 4. kesim sıramız. Çünkü son kesimimizi yaptıktan sonra örgümüzün ön yüzünde arka yüzü ters ördük. Ön yüzü düz. Arka yüzü ters örerek 3 sıramızı tamamladık. Bu bizim 4. sıramız olduğu için ön yüzümüzde yine kesim yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kestim. Artık burada 13 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Sayalım. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Ayracımızı çıkarıyoruz. Şimdi diğer ayraca kadar arkadaşlar aradaki 35 tane ilmeği, bakın iğneme ip geçirdim. İpin üzerine alacağım. Burası bizim arka bedenimiz. Bunu en son öreceğiz. Ön bedenlere birlikte öreceğiz. Şimdi buraya ayraca kadar arkadaşlar ilmekleri alalım. Ayracıma kadar ilmeklerimi ipimin üzerine topladım. Ön bedenleri arkadaşlar tek tek de örebilirsiniz. Ya da benim gibi aynı anda ikisini birlikte örebilirsiniz. Buraya bir düğüm atayım. Şimdi arkadaşlar aynı ipimi dıştan kullanacağım bu defa. Ben içten örüyordum. Yani ipimi içten almıştım buraya örerken. Şimdi dışındaki ipten diğer tarafla devam edeceğim. Böylece arkadaşlar aynı anda iki bedeni de tamamlamış olursunuz. Bakın şuradaki boşluktan giriyorum. Önce ipimi buradan alayım. Bir tane düğümle burayı sabitleyelim. Fazla düğüm atmayın arkadaşlar. Zaten bu ip gizlenecek. Arkadaşlar etekten başlama hırkalarınızı 3 ayrı parça halinde örmek zorunda değilsiniz. Bakın kol altına kadar tek bir parça tertemiz bir şekilde ilerledik. Yani zorlananlarınız oldu mu ben sanmıyorum. Varsa da zorlananınız yazın, hani 3 ayrı parça olarak istiyorsunuz da sebebini ben anlayamadım. Zaten küçük bir örgü örüyoruz arkadaşlar. Bir çocuk örgüsü bu. Bir de kocaman kocaman gereksiz dikişler. Görsel çirkin oluyor. Dikiş kaba oluyor. Gerek yok yani. Hani tertemiz bir görüntü varken neden 3 ayrı parçayı tercih ediyorsunuz onu anlamış değilim. Hani neyinde zorlandınız? Dümdüz ilerledik bunun. Tek parça halinde. Bakın mis gibi, herhangi bir dikişimiz yok. Şimdi normalde bu kenarlardan dikiş yapacaktınız. Hadi getirin modeli, denk getirseniz kaba duracak. Burada çirkin bir görüntü. Gerek yok arkadaşlar. Tamamen dikişsiz ilerleyeceğiz biz bir de. Yani omuzları falan da dikişsiz birleştireceğiz. Tamamı dikişsiz bir hırka olacak bu. Şimdi arkadaşlar tıpkı arka bedeni ipleri almadan önce yaptığımız gibi ne yapıyorduk? Baştaki ikinci ve üç kestik. Düz örüyorduk. Sonda 3 kalınca
Buradan kesim yapıyorduk. Devam ediyoruz şimdi o şekilde. Sadece arka bedenimiz yok arkadaşlar. Orayı örmüyoruz. Yeni ip taktık. Bu iple de burayı öreceğiz. Şimdi buraya ip bağladığımız için ilk ilmeğimizi sadece bu sıramıza mahsus örüyoruz düz olarak. Bundan sonra örmeden alınacak ilk ilmekler arkadaşlar. Şimdi sondaki 3'e kadar ne yapıyorum? İlmeklerimi kesim sıramda olduğum için örgümün ön yüzünde düz olarak örüyorum. Sondaki 3'e geldim. 2 ilmeğimin yönlerini değiştirdim. Ve soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Dediğim gibi ister tek tek örün, ister birlikte örün arkadaşlar. Ben ikisini aynı anda devam ettireceğim. Bakın şimdi kesim sıramızı örgümüzün ön yüzünde yaptık, iki bedenimizde de. Şimdi beraber sayalım arkadaşlar. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Kesim sıramızdan sonra bu bizim birinci sıramız. Örgümüzün arka yüzünde birinci sıramızı, kesimden sonraki birinci sıramızı ters örgülerle örüyoruz. Kesimleriniz hep bu şekilde devam edecek. O yüzden lütfen iyi izleyin. İlk parçamı bitirdim. Şimdi ikinci parçama geçiyorum. Onun ipini aldım arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve burada da yine ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum. Kesimimizi yaptıktan sonra örgümüzün ön yüzünde, örgümüzün arka yüzünde birinci sıramızda tüm ilmeklerimizi ters olarak ördük. Şimdi ikinci sıramızda örgümüzün ön yüzündeyiz. İkinci sıramızda ne yapıyorduk arkadaşlar? Herhangi bir kesim işlemi yapmadan ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyorduk. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Bu parçamı bitirdim. Şimdi diğer parçama geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka sıramız ters ördük. Birinci sıramız. Ön yüzümüzü düz ördük. İkinci sıramız. Tamamladık. Şimdi üçüncü sıramızda arka yüzümüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve üçüncü sıramda örgümün arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum. İlk parçamı bitirdim. İkinci parçamdayım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci parçamda da ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum. Evet, üçüncü sıramı arkadaşlar tamamladım. Evet arkadaşlar, örgümüzün arka yüzünde kesimden önceki son sıramızı tamamladık. Şimdi yine kesim yapacağız ön yüzde dördüncü sıramızda. Ne yapıyorduk? İlk ilmeği örmeden alıyorduk. 2 ve 3'ü kesiyorduk. Düz örgülerle devam edip sondan arkadaşlar ikinci ve üçüncü ilmeği de kesiyoruz ve tekrar arkadan 1, 2, 3 diye saymaya başlıyoruz. 4'te ön yüzde kesim yapıyoruz. Ta ki şişlerimizde 10 ilmek kalana kadar arkadaşlar aynı işlemi tekrarlayacağız. Şimdi tamamlayalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, iki ön bedenimi aynı anda örerek kesimlerimi de aynı sıralamayla yaparak şişlerimde 10'ar tane ilmeğim kalana kadar devam ettim. En son 10 tane ilmek kaldığında, yani son kesimlerimi yaptığımda, daha sonra kesim yapmadan biraz ördüm arkadaşlar, ön yüzü düz arka yüzü ters olarak ve daha sonra ilmeklerimi arka bedenimde olduğu gibi yardımcı ipimin üzerine aldım. Şimdi arkadan sayalım kaç sıra örmüşüz. Şuradan sayacağız arkadaşlar. Bakın, bu en alttan sayıyorum. Bu beyazın hemen üzerinden sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 sıra arkadaşlar örmüşüm toplamda. Sizler de kesimlerinizi tamamladıktan sonra ön yüzü düz, arka yüzü ters olarak bu sıra sayısını tamamlayana kadar örün. Şimdi arkadaşlar arka bedenimizle devam edeceğiz. Arka bedenimize ön yüzden ipini takacağız. Şu araya girdim. İpimi çıkarıyorum. Buradan sıkıca ama tek düğüm atıyoruz. Arka bedenimizde arkadaşlar toplam 38 sıra öreceğiz. Sırayı buradan sayacaksınız. Yani bu beyazın üzerinden sayacaksınız. Renkliye geçiş yaptığımız yerden itibaren toplam 38 sırada arkadaşlar arka beden örülecek. Arka bedende kesme işlemi yapılmayacak. Sadece buraya ip bağladığım için ilk sefere mahsus ilk ilmeğimi ördüm. Ve ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Sıramızı tamamlayalım. Arka bedenime ait 35 ilmeğimi örgümün ön yüzünde düz örgülerle tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Örgümün arka yüzünde de arka bedenime ait ilmeklerimin tamamını ters örgülerle öreceğim. Sıramızı tamamlayalım. Arka bedenimi örgümün arka yüzünde ters örgülerle sıra sonuna kadar ördüm. Arka bedende anlatılacak bir şey yok arkadaşlar. Herhangi bir kesim işlemi yapmayacağız. Şişimizde arka bedenimize ait olan 35 ilmeğimizi örgümüzün ön yüzünde düz, arka yüzünde ters olarak öreceğiz. Yine ön bedenlerle aynı uzunlukta olacak arkadaşlar. Dediğim gibi bu beyazın hemen üzerindeki dişleri sayarak 38 sıraya tamamlayacaksınız. Daha sonra şişlerinizin üzerinde arkadaşlar ilmekler beklesin. Şimdi tamamlayalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar arka bedenime 38 sıra boyunca ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak ördüm. Ve ipimi biraz uzun bırakarak kestim. Ön beden ilmeklerimizi ipimizin üzerinde bekletmiştik biliyorsunuz. Çıkardım ipimi, şişimin üzerine aldım. Bakın üzerine koydum ön bedeni. Arka yüzler içeride. Benim yapacağım yöntem zor gelirse sizlere omuzlarınızı dikerek de birleştirebilirsiniz. Öncelikle ön bedendeki 10 tane ilmeği örerek kesme tekniğiyle kesin. İlmeklerinizi bir kapatın. Daha sonra arka bedende ilk 10 ilmeği yine burada yaptığınız gibi örerek kesme tekniğiyle kesip kapatın. Örgünün arka yüzünden bu şekilde ister tığ ile birleştirin, isterseniz iğne ile dikerek birleştirin. Ama bu yöntemde arkadaşlar dikiş yok. Sanki buradan devam ediyormuş gibi görünecek. Oldukça da kolay. Bakın iğnemle içten dışa giriyorum. İlmeğimi şimdiden çıkardım. Yan tarafa yatay bir şekilde girdim. Daha önce birçok kez göstermiştim arkadaşlar. Yani anlatılacak bir şey yok. Bakarak yapabilirsiniz. Bakın ilmeğimi çıkardım. İçten dışa girdim. İki omzumuzu da aynı şekilde bakın düz örgü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düz örgü devam ediyor. Ne bir yükselti ne bir dikiş arkadaşlar, muntazam bir birleştirme işlemi bu. Dikişsiz birleştirme yapıyoruz. Evet.
Evet arkadaşlar, ikinci omzumu da aynı yöntemle birleştirdim. Şimdi arka bedenimize ait artık 15 tane ilmeğimiz kaldı birleşimlerimizden sonra. Bunları kapatmayacağız arkadaşlar. Lastik öreceğiz zaten kol bedenlerimizi tamamladığımızda. Kapatıp tekrar ilmek çıkarmak saçma bir şey. Gereksiz bir şey arkadaşlar, yani öyle söyleyeyim. Şimdi kol bedenimizle devam edeceğiz. Ben bir tanesini hazırlayacağım arkadaşlar. Diğerini göstereceğim sizlere. Birlikte öreceğiz. Şimdi kol bedenimizle devam edeceğiz. Ben bir tanesini hazırladım. Aynı örüleceği için. Diğerini birlikte yapacağız. Kol altından ilmek çıkararak başlıyoruz arkadaşlar. Bakın en orta noktasından. Buradan girdim. Bir tane ilmek çıkarıyorum. Ve sırasıyla her gözenekten bir ilmek çıkaracağım. Toplamda arkadaşlar 32 tane ilmek çıkaracağız. Arkadaşlar bu şekilde başlangıç bitiş noktamıza kadar, ilk ilmeği çıkardığımız yere kadar ilmeklerimizi toplayalım. Dediğim gibi toplamda 32 tane ilmek toplayacağız. Evet arkadaşlar, 32 tane ilmeğimi topladım. En sondaki geniş gözeneklerden alacaksınız ilmekleri. Yeterli gelmezse aralardan da arkadaşlar birkaç kez ilmek alabilirsiniz. Şimdi sadece dönerek düz örgülerle devam edeceğiz. Herhangi bir kesme işlemi yapmayacağız. Bir tur birlikte örelim arkadaşlar. Daha sonra hep aynı şekilde düz örgülerle devam edeceğiz. İlmek topladıktan sonra birlikte bir tur düz örgü olarak ördük. Bir tur daha örelim arkadaşlar birlikte. Sonra dediğim gibi aynı şekilde sadece düz örgülerle devam edeceğiz. Bu bizim ikinci turumuz. İlmek topladıktan sonraki. Zaten bakın altta da belli arkadaşlar. İlmek topladığımız sıra üzerinde 1 2 ikinci sıramızı örüyoruz şu an. Evet arkadaşlar, kol bedenimizden ilmeklerimizi topladık. Birlikte iki turda ördük. Bakın arkadaşlar, buradaki düz hattın üzerinden ters ilmeklerimizi sayacağız. 30 sıra olacak burası. Daha sonra kesim işlemlerimiz ve lastik örgümüz var. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar 30 sıraya. Yani 28 tur daha örmeniz gerekiyor. Arkadan yine sayarak kontrol edebilirsiniz. Tamamlayalım, daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, kol bedenime 30 sıra ördüm. Şimdi lastik örgümüze geçeceğiz. Klasik bir düz bir ters lastik örgü öreceğiz. Sadece arkadaşlar ilk sıramızda eksiltme işlemi yapacağız. Bir tane düz örüyorum. Ters ilmeklerimi arkadaşlar iki ilmeği birlikte alarak keseceğim. Bakın iki ilmeği birlikte alarak ters örgüyle kesiyorum. Düzü ördüm. Ters iki ilmek birlikte ters olarak kestim.
Düzü düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte ters örgüyle kesiyorum. Düzü düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte ters örgüyle kesiyorum. Düzü ördüm. 2 ilmeği ters örgüyle kesiyorum. Düzü örüyorum. 2'ye ters olarak kesiyorum. Düz örüyorum. En son düz ördük. Şimdi yine 2 ilmeği birlikte alarak ters örgüyle kesiyoruz. Düzü düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte alarak ters örgüyle kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 ilmeği ters olarak kesiyorum. Düz örüyorum bir tane. 2 ilmeği birlikte alarak ters olarak kesiyorum. Bir düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte alarak ters örgüyle kesiyorum. Bir düz örüyorum. Sondaki ilmeği arkadaşlar ters örgü olarak örüyorum. Şimdi arkadaşlar artık kesim işlemi yapmayacağız. Sadece lastik örgüyle devam edeceğiz. Lastik örgümüzün ilk sırasını hem keserek hem de örmüş olduk. Bu bizim ikinci sıramız. Düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Toplamda 6 sıra öreceğiz arkadaşlar. 7. sırada da ilmeklerimizi keseceğiz. Şimdi tamamlayalım 6 sıraya. Kesim işlemimizi birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, lastik örgümü toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Şimdi ilmeklerimizi kapatacağız. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Buradaki ilmeğimi ters örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Düzü düz örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Ters örüyorum. Tekrar arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerine atlatıyorum. Bu şekilde keseceğim arkadaşlar. Örerek kesme tekniğiyle kesiyoruz. Tamamlayalım kesim işlemimizi. Evet arkadaşlar, kol bedenimin kapatma işlemini tamamladım. Şimdi buradan ilmek toplayacağız. Geniş gözeneklere giriyoruz arkadaşlar. Bakın sondaki geniş olan gözeneklere giriyoruz. 2 tane geniş gözeneğe gireceğiz. Bir tane araya batacağız. 2 geniş gözenek, bir ara ve bu şekilde arkadaşlar devam edeceğiz. 2 geniş gözenek, bir ara, 2 geniş gözenek, bir ara olarak arka bedenimize kadar bu şekilde toplayacağız arkadaşlar. Arka bedenimizde bu ip takmıştık ya. Buraya kadar 2 tane büyük gözenek, bir tane ara, 2 tane büyük gözenek, bir tane ara şeklinde ilmeklerimizi toplayalım. Evet arkadaşlar, yakadaki ilmeklerime kadar aynı şekilde geldim. Buradaki ipimi söküp arkadaşlar ilmeklerimi şişimin üzerine aldım. 15 tane ilmeğimiz vardı biliyorsunuz arka bedenimizde. 15 ilmeği düz olarak örüyoruz. Şimdi arkadaşlar aynı yöntemle aşağıya ineceğiz. Tıpkı burada yaptığımız gibi 2 tane geniş gözeneğe batıyoruz. Bir tane aradaki boşluğa batıyoruz. 2 geniş gözenek, bir aradaki boşluk. Bu şekilde arkadaşlar tamamlayalım sıramızı. Evet arkadaşlar, ilmeklerimi topladım. Şu an örgümün arka yüzündeyim. Ve lastik örgümün kurulumunu yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bir ters ilmekle başlıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Klasik lastik örgü olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, örgümün arka yüzünü bir ters bir düz klasik lastik örgü olarak sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi ön yüzümde de yine arkadaşlar düzlerimi düz, terslerimi ters olarak öreceğim. Arka yüzümüzde yine aynı şekilde düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak öreceğiz. Bu iki sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra ilklerimizi açalım.
Evet arkadaşlar, bir ön yüz bir arka yüz olacak şekilde lastik örgümü tekrarladım. Şimdi ilk açmayı göstereceğim. Aralardaki sıralara takılmayın arkadaşlar, çünkü topladığımız ilmek sayıları aynı olmayabilir. Dolayısıyla burada aynı sayıda yaparsanız sizin yakanızın kesimine başladığınız yerin çok altında ya da çok yukarısında olur iliğiniz. O yüzden bu aralardaki koyacağım sayıları baz almayın. Kendi ilmek sayınıza göre bir ilik arası oluşturun. Toplamda 3 tane ilik açacağız. Bakın ilk yaka kesiminin olduğu yer arkadaşlar bu şekilde duruyor. İlk iliğiniz bunun bir tık altı, hemen altı olabilir. Daha sonra aralıklı bir şekilde 2 ilik daha açacaksınız. Yani toplamda 3 tane ilik olacak. Kız çocuklar için örecekseniz iliklerinizi sağ tarafa, erkek çocuklar için örecekseniz de iliklerinizi sol tarafa açın. Ben şimdi sadece arkadaşlar burada ilik nasıl açacağız onu göstereceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2, 3 ve 4. İlk iliğinizi arkadaşlar burada hemen 4. ilmekten sonra açın. Daha sonrakilerin aralarını ayarlayın kendiniz. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir düz, bir ters, bir düz ördüm. Bakın önümde ters ve düz ilmek var. Bu şekilde de ilmekleriniz olsun. Bir tane doluyorum. 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Ben aralara arkadaşlar 8 ilmek koyacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın yine önümde bir ters bir düz ilmek var. Doluyorum. Önce bir yönlerini değiştireyim. Soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. İkinci iliğimi de açmış oldum. Şimdi tekrar 8 tane ilmek öreceğim. Düzümü düz, tersimi ters olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak soldan sağa doğru kesiyorum. Evet arkadaşlar, birlikte 3 tane ilik açtık. Artık lastik örgümüz var devam edecek olan. Başka da bir şey yok arkadaşlar. O yüzden gereksiz yere videomuzu uzatmayalım. Şimdi bu sırayı sıra sonuna kadar örgünüzün ön yüzüne yine lastik örgü olarak devam edeceksiniz. Daha sonra arka yüzde yine ilmekleriniz lastik örgü olarak örülecek. Ön yüze geldiğinizde tıpkı arkadaşlar kol bedenimizde olduğu gibi örerek kesme tekniğiyle ilmeklerinizi keseceksiniz. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, yaka lastiğimi tamamladım. Düğmelerimi de diktim. Şimdi fırfır detayımızla devam edeceğiz. Burayı biraz yakınlaştırayım arkadaşlar. Beyazın hemen üzerindeki birinci değil, ikinci düz ilmekten başlayacağız. Bir tık ince olursa toplayacağınız şişiniz daha kolay olur. Bakın birinci değil ikinci kanadından giriyorum. Bu şekilde tüm ikinci sıradaki düz ilmekleri toplayacağım. İkinci kanadından girdim. İkinci kanadından. Bakın hep ikinci kanadından girerek diğer uca kadar ilmeklerimi toplayacağım. Bakın bir ikinci sıranın sondaki kanadı 1 2, 2'nin sondaki kanadı 1 2. Bu şekilde arkadaşlar diğer tarafa kadar ilmeklerimizi toplayalım. Evet arkadaşlar, ilmeklerimi gösterdiğim şekilde şişimin üzerine topladım. Şimdi hırkamı ördüğüm şişimle artık örgüme devam edeceğim. Ters örgüyle başlayacağız. Yalnız arkadaşlar bakın, örgünün ön yüzünde düz üst kısmında olacak. Ters iç kısımda olacak. Yani ona göre başladığınız yön önemli. Eğer düz taraftan ters örgüyle başlarsanız yukarıda ters ilmekleriniz olur. İçte düz ilmekleriniz kalır. Ona dikkat ederek başlarsanız sorun yaşamazsınız. Şimdi ters örgülerle başlıyorum. Sadece arkadaşlar bu sıramda ilk ilmeğimi öreceğim. Daha sonraki sıralarda ilk ilmeğimi örmeyeceğim. Bakın düz taraf burada, ters taraf içeride kalıyor. Bu şekilde düşecek çünkü üstüne fırfırımız. Buna dikkat ederek arkadaşlar düzgün taraftan başlarsanız sorun olmaz. Diğer taraftan başlasaydım ters olacaktı ön yüz.
Sıramızı ters örgülerle tamamlayalım. Evet arkadaşlar, örgümün arka yüzünü sıra sonuna kadar ters örgülerle ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Yani düz öreceğim sıradayım arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. Ve devam ediyorum aynı şekilde. 2 tane düz örüyorum. Bir tane gizli artış. 2 tane düz. Bir tane gizli artış. Sıra sonuna kadar arkadaşlar aynı işlemi tekrarlayacağım. 2 düz, bir tane gizli artış. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, 2 düz bir artış, 2 düz bir artış olarak sıra sonuna kadar geldim. Şimdi buradaki ipimizi yürütelim arkadaşlar. Bir tane bu ipimle düğüm attım. Arkadaki ters ilmeklerin içerisinden yürütüp düğümünüzü arkadaşlar birden fazla atmayın. Bu şekilde güzelce gizleyelim. Fazla ipimizi de keselim. Hiçbir şekilde arkadaşlar sökülmez. Bir tane düğüm bu iple atacaksınız. Bir de burada sabitleyeceksiniz. Yürüttük de zaten. Şimdi arkadaşlar, örgümüzün arka yüzünde ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ve ters örgülerle sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmıyoruz. Tüm ilmeklerimize bir önceki sırada artış yaptığımız ilmeklerimiz de dahil ters örgü olarak örüyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Arka yüzümü ters örgülerle sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve bir tane gizli artış yapıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. Bu sıramızda da arkadaşlar 3 tane düz öreceğiz. Bir tane gizli artış yapacağız. 3 tane düz öreceğiz. Bir tane gizli artış yapacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, ön yüzümü 3 düz bir artış, 3 düz bir artış olarak tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve ilmeklerimin tamamını, artış ilmeklerim dahil, ters örgü olarak öreceğim. Sıramızı tamamlayalım arkadaşlar ters örgülerle. Evet arkadaşlar, örgümün arka yüzünü ters örgülerle tamamladım. Artırma işlemi yapılmadan arkadaşlar, şimdi ön yüz bir kere sıra sonuna kadar düz olarak örülecek. Arka yüzde ters olarak örülecek. Şimdi bu iki sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Yani ön yüzü tamamen düz öreceksiniz. Arka yüzü ters olarak öreceksiniz. Ve daha sonra birlikte devam edeceğiz. Tamamlayalım. Evet arkadaşlar, ön yüzümü düz, arka yüzümü ters olarak ördüm. Şimdi ilmeklerimizi kapatacağız. İster tığ ile arkadaşlar, isterseniz şiş ile kapatabilirsiniz. Ben tığ ile kapatacağım. İkişer ikişer alarak keseceğiz arkadaşlar. Biraz esnek bir kesim yapmaya çalışın. Bu şekilde arkadaşlar ilmeklerimizi kapatalım. Evet arkadaşlar, fırfırımı tamamladım. Şimdi motifimle devam edeceğim. Ben orta kalınlıkta bir bebek yünü kullanıyorum. Ve ona uygun tığ istediğiniz iplerle hazırlayabilirsiniz. 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi arkadaşlar, her bir zincir gözeneğinin üzerine gelecek şekilde bir tane sık iğne yapacağım. Toplam 5 tane yapacağız. 2, 3, 4 ve 5. Bir tane zincirle dönüyorum. Yine arkadaşlar, her bir gözeneğin üzerine bir tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane zincirle çıkıyoruz. Bu defa baştaki ve sondaki gözeneğin içerisine arkadaşlar 2 kere basacağız. Toplamda 7 tane sık iğne yapacağız. 1,
Aynı gözeneğe giriyorum. 2. Şimdi tek tek batıyorum. 3, 4, 5. Son gözeneğe 2 tane. 6 ve 7. Bir tane zincirle dönüyorum. Her bir gözeneğe batarak toplam 7 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir tane zincirle döndüm. Yine arkadaşlar baştaki ve sondaki sık iğnenin üzerine 2 tane yapacağız. Bakın aynı gözeneğe battım. İkinci sık iğnemi de yaptım. Şimdi sırasıyla tek tek devam ediyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Son gözeneğe 2 tane. 8. Bakın aynı gözeneğe giriyorum. 9. Bir tane zincirle dönüyorum. Yine her bir sık iğne gözeneğin üzerine tek batarak toplam 9 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir tane zincirle dönüyorum. Şimdi arkadaşlar son kez yine baştaki ve sondaki sık iğne gözeneğinin içerisine 2 tane batacağız. Diğerlerine tek tek. Şimdi 2 tane battım, sayıyorum. 1, 2. Şimdi her birine bir tane batarak devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sonuncuya geldim arkadaşlar. 10 ve 11. Çift battım. Bir tane zincirle dönüyorum. Ve her bir sık iğne gözeneğinin üzerine bir kez batarak toplam 11 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bir tane zincirle sabitliyorum. Fazla ipimi kestim. Ben daha sonra sabitleyeceğim arkadaşlar. Bakın şimdi farklı renk ipime geçtim. Bir değil, ikinci gözeneğe giriyorum. Bir tane atladım yani. 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Şimdi bu ipi de arkada yürütelim arkadaşlar. Girdiğimiz gözeneğin içerisine batıyoruz. Her defasında 2 tanesinden çıkarak burada 5 tane ilmeğimiz olana kadar yarım trabzan yapacağız. 3, 4, 5. Tek seferde çekiyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Doluyorum. Bir tane gözenek atlayıp diğerine batıyorum. Yine 2 tanesinden çıktım. Burada 5 tane ilmeğimiz olana kadar aynı şekilde devam. Aynı yuvanın içerisine batıyoruz. Her defasında da 2 tanesinden çıkıyorum. Beş tane oldu. Kapattım orayı. 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine doluyorum. Bir tane gözenek atlayıp diğerine batıyorum ve aynı işlemi tekrarlıyorum. Bakın her defasında 2 tanesinin içerisinden çıkıyorum. Tığımın üzerinde 5 tane ilmeğim birikene kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. 2, 4, 5 tek seferde çekiyorum. 3 tane zincirle devam ediyorum. Doluyorum. Bir gözenek atlıyorum. Bakın bu gözeneği atlıyorum arkadaşlar. Bir yanındakine geçiyorum. Ve aynı şekilde devam ediyorum. Beş tane ilmeğim oldu. Tek seferde çekiyorum.
3 tane de zincir çektim. Sonuncuyu yapacağız şimdi. Toplam 5 tane yapacağız arkadaşlar. 4 tane oldu. İlkini atlamıştık biliyorsunuz. Bir sonrakine yapmıştık. Yine sonda da arkadaşlar sondaki kalacak. Bakın bir atladığımız zaman sondakinin hemen yanındakine denk geliyor. Bunun içerisine de sonuncuyu yapıyoruz. Mantık bu arkadaşlar. 2, 4, 5 tane ilmeğim oldu. Tek seferde çekiyorum. Bu defa arkadaşlar yine 3 tane zincir çekiyorum. Dolamadan aynı gözineye girip arkaya kaydırıp burada sabitliyorum. Ve bir tane zincirle kesiyorum ipimi. Şimdi diğer renk ipime geçiş yapıyorum. Bakın arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4 tane boşluğumuz var. Bu boşluklara yine yarım trabzan yapacağız. Aynı yöntemle ilerleyeceğimiz için bunu da göstereceğim arkadaşlar. Bundan sonrakileri kendiniz yaparsınız. 2 tane zincirle yukarı çıktım. Doluyorum. Her defasında 2 tanesinden çıkıyorum. Tığımın üzerinde 5 tane ilmeğim biriktiğinde tek seferde çekiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tıpkı altta olduğu gibi arkadaşlar. Burada artık aradaki 3 tane zincirlerin boşluğuna batıyoruz. Diğer sıraları da aynı şekilde yapacaksınız. Üç tane zincirle bir yana kaydım. Beş tane oldu ilmeğim. 1, 2, 3. Sonuncuyu yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Üzerine dolama yapmadan aynı boşluğa batıyorum. Ve bir tane zincirle sabitliyorum. Motifin artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Benim gibi uzun yapmak istiyorsanız arkadaşlar bu sıranızda bakın burada 3 tane boşluk var. 3 tane yapacaksınız. Bir sonraki sırada boşluk 2'ye düşecek. 2 tane yapacaksınız. En son teke düşecek. Bir tane de oraya yapıp tamamlayacaksınız. Ben bu kadar uzun istemiyorum derseniz de bakın bu şekilde de yapabilirsiniz. Toplamda burada beyaz mavi 5 3 sıra var. Biz de 2 sıra yaptık zaten. Bakın burada da 3 tane boşluk var. Bunun ikincisine yani ortadakine bir tane yaparak bundan da hazırlayabilirsiniz. Tercih sizin. Arkadaşlar dikiş işlemimi hayalet iple yaptım. Hazır dikişsiz bir hırka ördük. Yani buradaki renklerle arkadan diksem çirkin bir görüntü olacaktı. Görünmeyen hayalet iple diktim. Tertemiz bir görüntü oldu arkadaşlar. Sizlere de hayalet ip almanızı tavsiye ediyorum. Bu tarz motifleri örgülerinizde kullanırken temiz dikişler yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.